Mesajları öğreniyorum hocamdan. Valla tam dedikodu yapıyorduk, siz geldiniz diyeceğim ama siz de hemen dahil olun çünkü çok önemli. Şimdi bir beyinden anlayan birisini bulunca, yani beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Ali Zırh'ı misafir etmişken şimdi çocuklarımızı sordum. Beyin gelişimleri için ne yapmak lazım? Ne etkili olur? Aynı şekilde yaş almış işte amcalarımız, teyzelerimiz için de sormak istiyorum. Tam da aslında konuşacağımız bunun rahatsızlığa dönüşmüş hali aslında. Şimdi beyin gelişimini özellikle belli bir yaştan sonra ne değiştiriyor orada? Bir takım hastalıklar ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi de Parkinson. Yani elde titremeler vesaire, böyle anlıyoruz biz ama siz nasıl anlatırsınız? Nedir Parkinson? Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan ve genelde tabii ileri yaşlarda ortaya çıkan hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, varsa vücudun bir yanında başlayan parasayar tarzda diye tarif edebileceğimiz titreme, titremenin olmadığı olgularda kolların vücut salınımına eşlik etmeyip yapışık olarak en azından bir yandan Şu hareket yerine bu hareket yerine şöyle bir yürüyüşün ve küçük adımlarla öne eğik yürüyüşün ön planda karşımıza geldiği sinir sisteminin bir dejeneratif hastalığı. beyin ne yapıyor peki? Yani neyi yanlış algılıyor ya da yapamıyor? Beyin ne yapmıyor da bunlar oluyor doğru tabii aslında, ki. onu yapması Aslında bizim gereken bir şey hareketlerimizi kontrol eden beynimizde hareket kontrol merkezleri var. Dopamin de burada bu işin akıcılığını, sürekliliğini ve belli bir kalitede olmasını sağlayan önemli maddelerden bir tanesi. Yıllar ilerledikçe beyinde dopamin azalıyor. Aslında hepimizinki azalıyor ama bu Dışarıdan azalma alamıyor oranı muyuz? dışarıdan almaktan çok bu tip nörotransmitter dediğimiz maddeler beynin ürettiği ve sinirler arası iletişimi sağlayan maddeler. Bu azalma belli bir oranı geçince, ki genelde 62-65 yaş arasında çok toplumda genciz daha her orada da 300 ya. kişiden birinde karşımıza gelen bir problem. Hastalık bulguları karşımıza gelmeye başlıyor. Çok haklısınız. Hani hepimiz 120 yaşına kadar yaşarsak az ya da çok hepimizde bu hastalık bulguları karşımıza mutlaka gelecek olacak demektir. Yani ama o zamana kadar yeni şeyler bulunur diye hayal Mutlaka ediyoruz, ki. istiyoruz, düşünüyoruz. Peki belirtiler ilk ne zaman başlıyor? Nasıl başlıyor? Belirtiler o maddenin azalması belli bir oranı geçince, ki bu bizim için aşağı yukarı %65-80 gibi bir azalmaya karşılık geliyor. Önde olacak bulgu neyse, yani eğer titreme varsa o zaman kolay tabii, daha çok, çünkü vücudun bir yanında parasayar tarzda sayma hareketi. titreme, ama titremenin olmadığında birazcık ailenin de bizim de işimiz zor, çünkü yaşlılıkla başta karışabilecek işte genelde bir donukluk, durgunluk, yüz hatlarında donukluk, maske yüz dediğimiz değişim gibi bulgular ortaya çıkıyor. Yani bir yandan hasta hem titriyor hem de felce benzer diyebileceğimiz bir ağırlığı yaşıyor. Zaten ilk 1817 yılında James Parkinson isimli bir İngiliz hekim tarafından, hani Türkçe'ye titrek felç diye halka arasında çevriliyor. Yani hem titreyen hem de hareket edemeyen bir hastalıkla karşılaşıyoruz. Ve bu Parkinson böyle Karşımıza gelişiyor. çıkıyor. Peki çoğunuz duymuşsunuzdur değil mi? Belli bir yaştan sonra bulmaca çözün, işte sudoku çözün. Bu gerçekten işe yarıyor mu? Yani beynimizi daha fazla kullanmamız dopamin arttırmamızı sağlıyor mu? Mutlaka kullanmamız lazım. Çünkü beyin bir donanım, akıl bir yazılım. Onları geliştirmek gerekiyor, özellikle yazılım kısmını. Aslında hayat bisiklete binmek. Yani hastalık olsun ya da olmasın, pedal çevirmeye devam etmek gerekiyor. Bunun için de ne kadar aktif olunursa o kadar yararı var muhtemelen. O bisiklet örneğine bayılırım ben. Bisiklete binmek gibi hayat. Durursanız düşersiniz. Devamlı pedal çevirmek gerekiyor. Peki hocam, bunu fark ettiğimiz zaman erken önlem almanın bir avantajı var mı bizde? Başlangıçta tabii ki eksiği fark ettiğimizde ilaçlarla yerine koymaya çalışıyoruz. Bir çeşit şeker hastalığı gibi görebiliriz. Ve eksik yerine konduğunda önemli bir grup hasta dışarıdan anlaşılmayacak kadar hastalık bulguları olmaksızın normale yakın bir yaşam kalitesini sürdürebiliyor. İstisnası tek başına titremenin ön planda olduğu bazı olgular. Onlarda tıbbi tedavi yeterli olamayabiliyor ama önemli bir grup hasta uygun ilaç kullandığında hastalığın ilk yıllarında ilaç tedavisinden yarar görüyorlar. Ama yıllar geçip bir çeşit hastalığın ilerlemesi, bir çeşit ilaçlara vücudun alışması nedeniyle, eğer ki eski doz ve sıklığında ilaçlar yetmemeye başlar, daha yüksek doz, daha sık ilaca rağmen hastalar açılıp rahatlayamaz veya uzun yıllar ilaç kullanınca motor diyeceğimiz istem dışı hareketler tarzında veya psikolojik, psikiyatrik bir takım yan etkiler karşımıza gelirse o zaman tıbbi tedavide zorlanıyoruz, tıkanıyoruz demektir. Peki hocam, biz burada misafir ettiğimiz konuklarımızdan Parkinson olanlar vardı, hatırlayın. Beyin pili takıldıktan sonra bir anda bu titreme durdu. Hatta alıştıktan sonra beyin pilini açtığımız zaman durup sonrasında kapatıldığında tekrar başlayan şeyleri gördük. Beyin pili ne yapılıyor? Nereye takılıyor bir kere? Beyin pili aslında bizim beynin içerisine yerleştirdiğimiz iki ince elektrot.
Göğüste kalp pili gibi, köprücük kemiği altında, cilt Yani buradan altındaki buraya bir bir- pil cihazı ve onları birbirine bağlayan iki uzatma kablosundan oluşan bir sistem. Bu nedir? Elektrik akımı mı? Beynin geliyor? içerisine yaklaşık 1 milimetre çapındaki iki elektrodu yerleştirdiğimizde bu sistem vasıtasıyla beynin içerisine elektrik akımı verebiliyoruz. Bunun tıp dilindeki adı nöromodülasyon. Yani o bölgedeki aktiviteyi değiştirebiliyoruz. Hareket bozukluklarında da bu Parkinson hastalığı başta olmak üzere el titremelerinin hemen hepsinde distoni adını verdiğimiz aşırı vücut kasılmalarında tıbbi tedavi yeterli olmuyorsa bu elektrik akımıyla önemli ölçüde bulguları düzeltebiliyoruz. Tabii bu bir kür değil. Özellikle Parkinson için ben bunu hastalığın saatini geri almak diye tanımlamayı seviyorum. Çünkü başa almak. 10 yıllık bir hastayı biz ameliyat ettiğimizde hastalığın 1. 2. senesindeki haline geri dönebilmesi, bağımsız yaşayamayan, yatakta kendi dönemeyen, hatta başkalarının yardımıyla beslenebilen kişilerin çok zor. yeniden eski sağlıklı yaşamlarına yakın bir döneme gelip çoğunun mesleğine, işine geri dönebilmesi anlamına gelmekte. Şu an ne yapıyorsunuz hocam? Bakın ekranda şu an size veriyoruz. Şu anda aslında muhtemelen dünyanın Şuradan ilk bakabilirsiniz. video selfilerinden bir tanesini yapıyoruz. Bir milli basketçimiz ameliyat sırasında kolu da uzun, kendi selfiesini çekiyor. Allah Allah. Ses varsa Şu o an da siz anlatıyor ameliyat şu mı anda. yapıyorsunuz Evet, Şu anda yani? beyin ameliyatının ortasındayız. Ve Bilmiyorum, bunu ses çeken de verebilirse. ameliyat edilen kişi. Evet. Şu kafasında bir şey var. Onun arkasındasınız siz. Tam ortasında. Ben arkada çalışıyorum zaten şu anda. Parkinson beyin pili ameliyatının tam ortasındayız. Allah Allah. Her şey yolunda gittiğini söyleyebilirim. Ben arkada çalışıyorum. Hatta şunu da diyebilirim. Şu an bu kişi beyin Sıkıntıya açık mı? girmeyin. Eğer doktorunuz Kafatasında birer açık delik var. Oradan uygun içeride görüyorsa, bizim cihazlarımız bu var. ameliyat olmaktan kaçın. Aslında beyin ameliyatını sürdürüyoruz şu an. Peki ama gayet kendinde. Mantıklı, konuşabiliyor Zaten- ve şu anda beyninin içinde bir işlem yapılıyor. Evet, bizim ameliyatlarımızda biz hastayla karşılıklı konuşarak, sohbet ederek bu işi yapıyoruz. Çünkü onlar da ameliyat sırasında bizim yaptığımız yolculuklarda ne hissettiklerini söyleyebiliyorlar. Beynin fizyolojik haritalaması için yaptığımız beyinde 4'er 5'er her iki tarafta yolculuk var. İşte 3. 2.'den iyiydi, şimdi ayağım daha iyi, 1. de elim daha iyiydi deyip bizimle bizim ameliyat sırasında bulduğumuz bulguları paylaşabiliyorlar. Yani siz ameliyat ederken beynine dokunduğunuz yerdeki refleksleri bedensel olarak onu söylemesini Hasta istiyorsunuz. hissediyor bir. Biz o Allah hücreleri Allah. dinliyoruz iki. Artı uyarabiliyoruz çok düşük elektrik akımıyla uyanık hastayı ve o uyarılara cevaplara bakabiliyoruz. Böylelikle aslında beynin fizyolojik haritasını çıkarıyoruz. Peki şu anda herhangi bir ağrı kesici var mı hastanın Yok, üzerinde? hayır. Yani- Ağrı kesiciye ihtiyaç duymadan beyni açık ve konuşabiliyor. Hastalar bütün ameliyat boyunca toplam 6 tane iğnenin batmasının acısını duyuyorlar. Çünkü gördüğümüz gibi başında bir çerçeve var. Bizim bütün hesaplarımız ona İşte üzerine buradan kurulu. çekilen bir selfie'ydi o. Şurada bir şey var ve siz kafanın arka O tarafındasınız. çerçeveyi takarken daha ameliyathaneye inmeden odasında yatak başında biz 4 tane vidayla onu takarken canı yanmasın diye 4 tane uyuşturucu iğnenin acısını duyuyor. Sonra hastanın kadar. MR filmleri çekiliyor. Gerekli hazırlıklar, hesaplamalar yapılıyor. Ama önemli olan hani oyunun kuralı beynin içinde 2-3 milimetre çapındaki bir yeri bulacağız ve oraya müdahale edeceğiz. Aslında ne bir milim aşağıya ne bir milim yana gitmeye hakkımız var. Çok mucize bir şey bu yani. Bu işlem sırasında da birer küçük delik delerken sadece cildi uyuşturuyoruz. Dolayısıyla hastalar toplam 6 Zaten tane beyin iğneyi hissetmiyor duyuyor. herhalde. Evet, Bu doğru. arada çok gençti yaşı. Kaç yaşındaydı hatırlıyor musunuz? 39 yaşında başlamış bir rahatsızlığı genç. var ve biz Yani- 10. senesinde ameliyat ettik kendisini. Daha erken olsaydı çok daha kolay ve konforlu bir hayata kavuşacaktı. Zamanı geldiği zaman tabii ameliyatlarında olması gerekiyor ama hani aktif olarak basket oynuyor. Artık tabii milli sporcu düzeyinde değil ama eğitimci azından- olarak gençleri yetiştirmede. O da lazım. Sonuçta çok geçmiş olsun Aynen ona öyle. da. Peki bu ameliyat ne kadar sürüyor? Ameliyat aslında toplam bütün süreç 3,5-4 saat gibi söyleyebiliriz. Yaklaşık sabah 6.30-7 gibi hastanın başına o çerçeveyi takıp hesaplamaları yapıyoruz. Sonra ameliyathaneye iniyoruz. 8-8.30 gibi o kesip delip içeri girme işlemlerini yapıyoruz. 1,5 saatlik bir süreç ya da 2 saat o haritalamayı ve beyin ameliyatının bitmesini sağlıyor. Sonrasında da 1-1,5 saatin içinde de o uzatma kablolarıyla pili takıyoruz. Siz herhalde ondan bu kadar sakinsiniz hocam. Ben yıllardır tanıyorum hocamı. Yıllardır her zaman böyle sakin, huşu içinde konuşur. Yani düşünsene beyin sizin önünüzde ve şu duyarlılığınız ve sakinliğiniz orada en çok gereken şey herhalde. O öyle ama sonuçta hani bir işi çok sevip hobinizi yapıyorsanız Ya. farklı oluyor. İşte Biz o de benim öyle bir taraftan. yaklaşıyoruz. Aynen. Aynen sizin ben de buradaki çok haliniz çok gibi. sevdiğim, öğrenmeyi çok seviyorum. Aslında şu anda mesela hiç ilginiz olmasa bile şu programın bu kısmını seyrediyor olsanız ve bir şeyler öğrenme çabası içinde olsanız bile beyin gelişimi, o transmitterler evet. devam ediyor çalışmaya ve bizi açlı genç tutan şey burada oluşum devam ediyor.
Evet tabii ama yani işte kim ekran karşısında sizin gibi durabilir ki? Bu da size mahsus bir şey. Benim izleyicilerim öyle ama hocam, maşallah her biri öğrenmeye aç ve bu program biterken her gün mutlaka yeni bir bilgiyle kapatıyoruz biz programı ve bundan da gurur duyuyoruz. Peki ameliyatın riskleri var mı? Hep iyi tarafından bahsettik ama. Adı üstünde ameliyat. Deneyimli ellerde bu riskler çok düşük. Aşağı yukarı %1 civarında bir enfeksiyon ihtimalinde. Yani her ameliyatta olan, apandist ameliyatında da bademcikte de bir enfeksiyon riskimiz var. Onun dışında %1 civarında bir beyin kanaması riskinden bahsedebiliriz. Çünkü her ne kadar kafatasını açıp büyük bir ameliyat yapmıyor isek de birer küçük delikten bir takım iğneler, aletler sokup çıkarıyoruz. Bu %1 olursa ne olur? Bir yelpaze gibi bakalım. Hiçbir şey olmayabilir. Hafif bir baş ağrısı olup geçebilir. Sadece kontrol filminde görürüz veya daha ciddi problemler olabilir. Bu yelpazenin içerisinde şükür ki aşağı yukarı 1200 ameliyatın içinde bu ciddiyete bir problemle karşılaşmadık. Şükür 1200 ameliyat ne demek, aman Allah'ım. Peki yaptığınız en genç ve en yaş almış hastayı hatırlıyor musunuz? Bu ameliyatı? Aşağı yukarı en genç hastamız bir distoni hastasıydı. Vücut kasılmalarıyla giden 9 yaşındaydı. En yaşlı hastamız kıyamam. muhtemelen 82-83 yaşındadır. 9 yaşındaki hastanız iyi oldu mu? Çok iyi oldu. Ay, süper. Bizim bile şaşıracağımız kadar iyi oldu. 9 yaş çok erken çünkü Allah Çok kimsenin aşırı evladına vücut vermesin kasılmaları ama. olan, evet tabii çok zor, aile içinde zor. Ama distonilerde de beyin pili çok olumlu yararlar sağlayabiliyor. En son bir düğünde göbek atarken olan videolarını Ay ne yolladı kadar aile. güzel. Ay hep Bizim mutlu için olsun mutluluk inşallah. vericiydi. Peki titremeden bahsediyoruz ama her titremesi olan Parkinson mudur? Ya da farklı rahatsızlıklar da titremeyle gelir mi? Parkinson hastası istirahatte titrer. Yani eller kucaktayken iki yana sarkıtınca. Yani şöyleyken Böyleyken bile titrer veya bir koltuğun kenarında. Parkinson hastasına elini kaldır dediğinizde titremesi durur. şöyleyken titrerken Mahmut görsene bizi, bak kaldırdığımızda- hocam göstersin. Parkinson hastası istirahatte titrer, elini kaldır dediğimizde titremesi durur. Halbuki esansiyel ya da pozisyonel tremor dediğimiz daha genç yaşlarda ortaya çıkan bir işlem yaparken, bardak tutarken, kalemle yazı teyzemin kolu ne yazarken kadar olan titriyor, şimdi titremeler arkada var. görüyorum O tip görüntüde. titremelerde hasta istirahatte titremez ama bir işlem yaparken titrer. Bu tip titremelerde de eğer tıbbi tedavi istediğimiz sonucu vermiyorsa beyin pili çok yüz güldürücü sonuçlarla bize hastalara yardımcı olması fırsatını sağlıyor. Peki hocam, bu konuda bir şey eksik kaldım bilmiyorum. Aklıma gelen her şeyi sordum ama şimdi biraz da çocuk gelişimine dönebilir miyiz? Şimdi Evet. oradan oraya döneceğiz ama. Çünkü herkesin evladı var. Herkes çocuğunu okula gönderiyor. Aman oğlum akıllı olsun, iyi yetişsin, ders çalışsın, başarılı olsun diye. Beyin nasıl algılıyor başarıyı ya da bir beynin iyi çalıştığını biz nasıl anlıyoruz? Çok akıllı olmak ne demek? Şimdi bu çok değişti. Biliyorsunuz IQ dediğimiz bir şey vardı. 1900 yılların başında Alfred Binet isimli bir Fransız bilimci IQ testini buldu. Yani IQ aslında 10 yaşındaki bir çocuğun kaç yaş zekasına sahip olduğunun testi. Bu örneğin 18 çıkıyorsa ya da onu 10'a böldüğümüzde 180 gibi bir IQ çıkıyor karşımıza. Tabii bu o yıllardan sonra var. O yüzden eski büyük beyinleri bilemiyoruz ama eldeki rakamlara baktığımız zaman en yüksek IQ değeri aslında Darwin'in yeğeni olan bir İngiliz bilimciye ait ve 200 çıkmış. Yani 10 yaşında 20 yaş çocuk zekasına sahip. Üçüncü sırada Goethe var 180 puanla. Maşallah. 165'te Quentin Tarantino, Bill Gates ve Stephen Hawking var. 160 Hillary Clinton, Bill Clinton 140'la geliyor arkadan. Ciddi mi? Bunlar Bak, istatistiksel hanım olarak kocasından eldeki bir Amerikan bildiğimiz başkanı rakamlar. yani. Ancak yaş Peki bu mudur gerçekten hayatın bu gerçeği? değildir. Çünkü aslında demin dediğiniz noktaya geliyoruz. Yani sosyal yaşayan bir canlı olarak insan dışarıdan aldığı inputlarla ve diğer sosyal iletişimlerle kendini daha da fazla geliştirebiliyor. Olay basit IQ'dan çıkıyor. O yüzden son yıllarda EQ dediğimiz emotional yani duygusal skorlamaya geçiliyor. Altıncı his diye bir şey var mı beyne hizmet eden böyle bir algı daha var mı? Şimdi bunu bilim insanı olarak mı bana soruyorsunuz Kişi yoksa olarak bir mı? felsefeci olarak mı soruyorsunuz? Doğru aslında o ama sizinle çok güzel sohbetler ettiğimiz için izleyicimiz de geri kalsın istemem. Mutlaka ki var. Yani 5 duyuyla sınırlı değiliz. Peki o zaman kadın beyniyle erkek beynini sorayım size. O en zor soru. Yani mi? onu biliyorsunuz kuantum fiziğine bile gelince Einstein'ı biliyorsunuz. Bazıları hanımları anlamaya çalışır diyor. Biz diyor kuantum fiziği gibi daha basit konularla ilgileniyoruz. Kuantum fiziğine bile bizi anlamaktan daha basit konu olduğunu iddia etmiş.
Yani demek ki kadınları anlamaya çalışmayın, sadece sevin sözü herhalde doğru. Peki hocam, şimdi çok güzel anlattınız ama özellikle buradan duyuralım. 1200 ameliyattan sonra en güzelini siz söylersiniz. Eğer herhangi bir titreme varsa, belli bir yaş diyeceğim ama pek çok yaş grubundan söz ettik. Beyin pilini değerlendirmeleri doğru oluyor galiba. Tabii ki. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü biliyorsunuz. Onunla ilgili etkinlikler de olacak. Hani Parkinson hastaları ya da hareket bozukluğu hastalığı olan hastalar çaresiz değiller. Öncelikle bunun uzmanı bir nöroloji ekibine ya da doktorlarına görünmeleri, eğer tıbbi tedavide istedikleri yararı sağlayamıyorlarsa uygun olan, uygun yöntemle ve doğru ameliyat edilen hastaların da yaşam kalitelerine yeniden katkının olabilmesi, hastalığın saatini geri alabilmenin mümkün olduğunu bilmeleri gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, Sağ iyi olun. ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.